sıcak mı? Madrid daha soğuktu aslında da içeride bayağı sıcak. Hoş geldiniz. Sıcaktı. He? Ortam gayet sıcaktı, karşılamalar falan. Fazlasıyla. Nasıl geçti İspanya? İspanya rüya gibi geçti diyebilirim. Yeni yeni hazmediyorum ben de. Az çok görmüşsünüzdür zaten sosyal medyada. Göründüğünden çok daha fazlası var, öyle söyleyeyim. Pek fazla gezme fırsatım olmadı yani. Zaten 3 günlüğüne gittik. 3 gün boyunca havaalanı, otel, orada bir televizyon programı, Bolbert Haber isimli bir televizyon programı, orada Cuma günü yayınlanacak. Ona katılım ve orada bir basın toplantısı. Pek fazla Madrid'i gezme fırsatım olmadı açıkçası. Orada da aynı şeyi söyledim. Madrid'i nasıl buldunuz dediler. Hani bulamadık henüz. İnşallah bir dahaki geldiğimizde çok daha uzun gezme fırsatımız olur diye karşılık verdim orada da. Peki havaalanındaki o yoğunluk, o ilgi her gittiğiniz yerde var mıydı? Madrid'deki kadar hiçbir yerde yoktu. Bugüne kadar en delicesi İtalya'ydı. İtalyanca bildiğimden dolayı bu kadar çok sevgi var diye tahmin ediyorum ama İspanya İtalya'yı biraz 3'e 4'e hatta 5'e katladı diyebilirim yani. Sizi bir kaçırışı var, burada çok konuşuldu. Suçlu gibi. Evet, biraz suçlu gibi göründük. Şöyle bir sıkıntı oldu. Ben İtalya'ya gittiğimde İtalyanca anlaşabildiğim için çok rahat onları ikna bir şekilde edebiliyordum ve o süreyi fotoğraf çektirmek istiyorum diyordum. Yani insani olarak buraya geldiler, bekliyorlar saatlerdir. Polisi bir şekilde kafalıyordum yani ikna ediyordum. Orada İspanyolca bilmediğim için hep aralara başkaları girdi. Biraz da yapı olarak İspanyol polisler çok daha İtalyanlardan sert çıktılar. İşte kamu düzeni açısından sizi bir an evvel çıkarmak istiyoruz. Bir şekilde ikna edemedik. Yani tamam 2 dakika durun ama sizi bir an evvel çıkarmamız lazım gibi bir cevap aldım onlardan, tepki aldım. Öyle olunca bir yaka paça çıkarma durumu oldu yani. O esnada veya daha sonrasında veya daha öncesinde herhangi bir tehlike anı yaşadınız mı? Ha, hiçbir zaman. Ya işte polisler onu anlamıyor. İtalya'da da aynı şeyi söylediler. Napoli'de ben dışarı çıkmak istediğimde kamu düzeni açısından tehlikeli, sizi koruyamayız, emin misiniz, aralarına girmek istediğine emin misiniz falan, eminim dedim yani. Bir sıkıntı yok. Yani %95'i kadın zaten. Gerçekten sevgilerini ifade ediyorlar. Ama onu bir şekilde polise anlatmak zor yani. Yani aralarına girmek istiyorum dediğinizde şok geçiriyorlar ve bunu anlayamıyorlar. Yabancı dil de bilmediğiniz zaman ikna etmek zor oluyor yani. Çok bir yoğun ilgi vardı ve bu yoğun ilgi Türkiye basında özellikle hep kurgu iddiaları ortaya atıldı. Sanırsam bir meslektaşımızın, artık meslektaşımız mı bilmiyoruz, bir muhabir elinde birinin siz içeri girdiğinizde Can Yaman tezahüratı başlattı ve bu tezahüratla birlikte onu sizin tuttuğunu söyleniyor. Organize ediyorlar. Onu gördüm. O sakallı arkadaş beni Cannes'da İspanya'da canlı yayına bağlayan bir muhabir vardı ya. O ekipte çalışan televizyon programındaki bir muhabir. Casa Moripozas adlı. Adamın ismi de Sergio. Orada bir magazin programı gibi bir program. Onun muhabiri, elinde zaten mikrofon var. Gerçek anlamda bunu öğrenmek ve takip etmek isteyenler sosyal medyada bunu görebilirler. Adamla ben röportaj yaptım. Nasıl sizlerle röportaj yapıyorum. Onun programı içinde röportaj yaptım. Bugünkü basın toplantısında. Ama bilmiyorum, ondan mı paylaşmam gerekir acaba? Gelmeden hemen Can Yaman geliyor, Can Yaman Biraz sempatik bir arkadaş. O televizyon programının muhabirleri böyle şapka takıyorlar. Biraz palyaço gibiler. Diğer çocuk da çok sempatikti. Cannes'da zaten benimle röportaj yapmıştı. Oradan da zaten o sempatikliğini görebiliyorsunuz. Kendi programı için biraz size de benzetiyorum ya, o sempatikliği anlamında falan bir sempatikliği var. Orada sempatikçe bir görüntü almak istemiş. Zaten muhabir de benim fanım gibi bir durumu var. Orada onları coşturmuş. Yani niye coşturmuş onu ben bilmiyorum. Benim dışımda gelişen bir olay ama adam oradaki Casa Moripozas adlı televizyon programının bir muhabiri ve ben onunla zaten röportaj yaptım ve bunun görüntüleri zaten internette var. Menajerim isterseniz müdürlerinize bunu aktarabilir yani. Can Bey, Yunanistan, İtalya, İspanya, Malatya, gittiğiniz her yerde hani izdiham yaratılıyor, sürekli bir izdiham oluyor. Ama her gittiğiniz yerin kurgu olduğu söyleniyor. Evet. Yani biraz bize bahseder misiniz Yunanistan'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Malatya'dan? Aslında bu kalabalık oraya nasıl toplanıyor? Şimdi şöyle, bu İspanya'da benim satılan 3. dizim. Şimdi Erkencik Şor'da bitti, Dolunay bitti. Şimdi İnadın Aşk'ı satın aldılar. Ve
neredeyse hani burada Türkiye'de karşındadır hani izlendiği zaman trend topik oluyor ya, bütün karakterlerin isimleri aynı anda trend topik oluyor, öyle söyleyeyim. Ve buradaki karşılığı ne bilmiyorum ama 16-17 reytingler falan alıyor orada. Çok önemli bir rakam reyting anlamında. Oynadığım her diziyi zaten şu anda almaktalar. Şu an İnadına Aşk'ı aldılar, onu yayınlayacaklar. Böyle bir durum var. Orada durumlar farklı gelişmiş yani. Kalabalığın nasıl organize olduğunu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla sosyal medya üzerinden fan grupları var zaten. Can Yaman Fan Club adı altında bir sürü fan kulüp var. Ve oradaki bir sürü kadın sosyal medyanın artık gücü çok büyüdü. Orada örgütleniyorlar. Şu tarihte gelip deyip havaalanına geliyorlar yani. Bu şekilde toplanıyorlar. Başka nasıl olabilir ki zaten? Şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada da açıklamalarınız oldu. Sosyal medyada size karşı yaptırımlar mı uygulanıyor? En son dayanamayıp paylaşımda da bulundunuz. Siz ifşa ettiniz birkaç kişi. Ya bu kadar çok sevgiyi nasıl anlamıyorsak bu kadar çok hakareti de anlayamıyoruz yani. İnsan tanımadığı birini niye bu kadar çok sever? Niye bu kadar çok hakaret eder? Bunlar zaten enteresan konular. Nasıl birileri sizi çok seviyorsa birilerinin size çok hakaret etmesi de enteresan bir konu. Bir insan birine niye hakaret eder? Bilemem ki, ona hakaret edene sormak lazım. Yapacak bir şey yok. Bu yaptığımız işin yan etkileri sporcular, sanatçılar, oyuncular, göz önünde politikacılar, göz önünde olan bütün insanlara eleştiriler var, hakaretler var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bunlarla ilgili. Ne yapalım yani? Biz de mi onlara karşı hakaret ediyoruz? Çok üzücü yani. Keşke daha barışçıl olsak, birbirimize hakaret etmesek, birbirimize gurur duysak. Yapacak bir şey yok. Yani bunu ne yapayım, en fazla savcılığa verirsiniz vesaire vesaire yani. Peki sizinle aynı saatlerde Kıvanç Bey de oradaydı, Kıvanç Tatlıtuğ. Yani o aynı ilgiyi görmedi, bu çok konuşuldu. Evet, ne yapayım arkadaşlar, öyle. Yapacak bir şey yok yani. Bununla ilgili ne cevap verebilirim ki ben? Benim dizilerim İspanya'ya satıldı, bilmiyorum. Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı? Bir araştırmak, bakmak lazım yani. Satıldıysa o da öyle olur da diye düşünüyorum ama satılmadıysa yapacak bir şey yok. Benim dizilerim orada çok izleniyor arkadaşlar. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Peki fanlar çok çalışıyor. Sizin Evet. fanlarınız sürekli bir şeyler yapıyor, bir yerlere geliyor ama şimdi mesela yine bir havaalanındayız ve buraya baktığımız zaman herhangi bir fanınızı burada göremiyoruz. Yani Falcao yurt buraya dışında- geldi, karşılandı. Kolombiya'da karşılanıyor mudur öyle? Yani yurt dışında farklı, buradaki Burada niye fanlarınız futbolcuları biz... yetersiz mi kalıyor? Peki buraya niye futbolcuları insanlar kalabalıkla karşılıyor? Kendi ülkelerinde karşılıyorlar mı? Ya bu enteresan bir konu zaten. Yani Napoli'ye gittiğimizde bana otel dedi ki buraya Napoli geliyor, Maradona geliyor dedi ya. Öyle bir izahım olmadı dedi. Ben aynı şeyi Madrid'de söyledim. Ya burası dedim çok ünlü bir yani kulüplerin olduğu, çok ünlü Real Madrid'in olduğu, Atletico Madrid'in olduğu, çok dünya yıldızlarının geldiği, starların geldiği, dünya ünlü futbolcunun olduğu bir şehir. Bir Türk oyuncunun buraya gelip bu izdihamla karşılaşması Haluk Bilginer'in dediği gibi yani kendim adıma değil ülkem adına çok gurur verici bir hikaye. Bir de biraz da bu milli duygularla da bakmak lazım. Ne güzel ki böyle bir şey oluyor. Ama niye böyle oluyor hakikaten ben açıklayamıyorum ya. Keşke gerçek olmasa da ben de size desem ki evet gerçek değil. Ya üzmüysem sizi, keşke evet desem ya. Beraber konuşsak, hatta bu işleri böyle yaptım desem. Bakın görüyor musunuz? Anlatırım yani ama böyle yani bir şeyin böyle olduğunu ben size nasıl ispat edebilirim ki yani? Ama İspanya'ya geri dönelim. Orada kiminle görüştünüz? Projeler konuşuldu mu? Orada neler olacak? Şöyle İlerleyen zamanlarda soruyu tamamlamak istiyorum. Görüşmeler esnasında Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem mıydı? Evet, Javier Bardem. Evet, onunla da bir görüşmeniz olmuş Evet. galiba. Nasıl oldu o tanışma? Javier Bardem orada telif haklarıyla ilgili bir derneğin başkanı, annesi kurmuş bu derneği. Hanginize cevap vereyim? Soruyu o sordu ama kaçtı. Javier Bardem. Orada telif hakları. Şöyle bir şey var Amerika'da. Amerika'da bir filmde oynadığınız zaman telif haklarından 60 sene sonra bile para alabiliyorsunuz telif haklarından. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de yapımcılarla sözleşme yaptığınız zaman dizi satıldığında bütün haklarınızı kanala ve yapımcıya devrediyorsunuz. Türkiye'de sadece bölüm başına anlaşıyorsunuz ve yurt dışından gelecek meblağı, o yurt dışı satışları oluyor ya, oyuncular istifade edemiyor onlardan. Bu Avrupa'da da böyle. Javier Bardem orada bir derneği var ve telif hakları ile ilgili bir derneği var. Bir sözleşme, sanırım 2012 yılında bu sözleşme kabul ettirilmiş İspanya'da. Artık oradaki aktörlerin telif hakları onlara verileceği kabul edilmiş 2012'de. Bu derneğin başkanı. Çok güzel bir şey aslında. Bu demek oluyor ki benim dizim İspanya'da satın alıyorsa orada yayınlanacak diziden
bir telif hakkı alabileceğim doğrultusunda bir dernek aslında bu. Proje görüşmeleri, reklamları. Devam ediyorum. Benim dizim İtalya'da ve İspanya'da yayınlandığına göre bu dizilerden para alabileceğim, telif hakkı alabileceğime dair bir dernek. Javier Bardem de bu derneğin daha gelişmesi adına çalışmalar yapıyor. Orada da bir büyümüş bu dernek tabii ki. Ödül töreni vardı. O ödül töreni kapsamında benim programım çok sıkıştı. Sonrasında başka bir organizasyonumuz daha vardı. Orada gelişen bir olay oldu bu. Yani oraya gitmeden önce bilmiyordum bunu. Menajerlerimle irtibata geçildi ve benle tanışmak istediğini söyledi. İlgiden dolayı, oradaki ilgiden haberdar olduğunu ve benle bir araya gelmek istediğini ifade etmişler tarafımıza. Biz de gittik, tanıştık, kısa sohbet ettik. Birlikte fotoğraf çektirdik, pozumuzu verdik. Kısa bir tanışma oldu. Sonra ödül törenine girdi herkes, oradaki insanlar. Biz de programımıza devam etmek üzere oradan ayrıldık. Konu bundan ibaret yani. Şunu yani aslında şunu anlıyoruz. Artık siz ömür boyu telif haklarından oradaki... Hayır, öyle bir şey yok. Sadece bu bir çalışma ama irtibat kurduk. Menajerim bundan sonraki İspanya'da olacak diziler vesaire açısından onlarla irtibat halinde olacaklar. Hukuki anlamda bir telif hakkı alabileceksek eğer İspanya'dan bu gerçekleşecek bundan sonra inşallah. İnşallah. Peki son olarak yeni durak neresi belli mi? Bundan sonra nereye gideceksiniz? Bundan sonra askere gideceğim artık. Gidersem İsrail'e belki gidilebilir. Çünkü İsrail'le aynı İtalya, İspanya, Yunanistan gibi, Beyrut gibi şu an gitsem aynısı İsrail'de olacağını biliyoruz yani. Ve bu bir gerçek ve çok sayıda oradan teklif ve davet var. Gidilirse şu an İsrail'e gidilir. Şu anda İspanya ve İtalya, Yunanistan haricinde bir Avrupa ülkesinde bu kadar ünlü değilim yani. Atıyorum bir Hollanda'ya gitsem, bir Polonya'ya gitsem, bir Finlandiya'ya gitsem böyle bir kimse tanımaz orada yani. Çünkü orada diziler satılmadı, orada izlenmiyor. Özel olarak gitmek istediğiniz bir ülke var mı sizin? Hayır, biz davet üzerine gidiyoruz. Orada biz Mediaset'in daveti üzerine İspanya'ya gittik. Mediaset Berlusconi'nin dünyaca ünlü bir televizyon kanalı ve bu kanal İspanya'da da var. Aslında bu bir şeyleri kurgu olduğunu iddia eden insanlar, yani gazeteciler, araştırmacı gazetecilerimiz bir e-maille Mediaset'e e-mail atıp bunun kurgu mu değil mi olduğunu aslında çok kolay bir şekilde öğrenebilirler. Mediaset'e e-mail atmaları yeterli bir konu aslında. Mediaset'in daveti üzerine oraya gittik. Yine oradaki Mediaset'in programı olan Bolverta Haber'in daveti üzerine oraya katıldık. Yine oradaki medya kuruluşlarının daveti üzerine basın toplantısı yaptık. Bunların hepsi davet üzerine gerçekleşti. Biz böyle kendimizce biz hadi bir yere gelmek istiyoruz falan gidelim gibi bir durum yok. Dolayısıyla da bir yere davet olması gerekiyor önce. Ama şu anda diziler Avrupa ülkeleri arasından İspanya, İtalya ve Yunanistan var. Şeyleri saymıyorum. Sırbistan, Ukrayna, Litvanya oraları saymıyorum yani. Tam anlamıyla Batı ve Kuzey anlamında Avrupa'dan bahsediyorum. Dolayısıyla şu anda Avrupa'da başka bir ülkeden davet alacağımı zannetmiyorum ama Latin Amerika'da tabii davet gelebilir ama Latin Amerika'ya gider miyiz hiç fikrim yok yani. Brezilya'ya da gitsek, Arjantin'e gitsek aynı şeyler olacak ama oraya gider miyiz? Son soruyu Erman soruyor. Evet Erman Bey. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Can Bey. Hoş geldiniz. Çok sağ olun.